Hisse Longçu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her cumartesi olduğu gibi orta vadeli portföyümüzde güncel durumları değerlendireceğiz. Hangi hisselerde ilave alım yapıyoruz, hangi hisselerde satış yapıyoruz ve hangi hisselerde tutmaya devam ediyoruz. Bunları tek tek inceleyeceğiz. Bu hafta portföyümüzde 2 hissede kar alacağız. Bir hissede ise ilave alım gerçekleştireceğiz. Başlamadan önce burada anlatılanların yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatmak isterim. Tamamen eğitim amaçlıdır. Öncelikle endeks haftalık görünümüne kısaca değinmek istiyorum. 12.616 desteğimiz kırılmadı arkadaşlar. Buradan destek bulup yönünü yukarı çevirdi. Geçtiğimiz haftayı da yutan bir mumla kapanış yaptı. Tekrardan 13.398 bölgesinde bir deneme görebiliriz. Şimdi orta vadeli stratejimizde uyguladığımız al-sat yönteminden kısaca bahsetmek istiyorum. Seymen Kardeşler hissesi üzerinden göstereceğim. Bakın bu stratejide iki farklı indikatör kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi şurada ismini görebileceğiniz tamamen kendimin oluşturduğu indikatör ve alt tarafta yeşil bir eğri, üst tarafta da kırmızı bir eğri oluşturuyor. Yeşil eğriye temas noktaları bizim dip seviyelerimiz arkadaşlar. Bu indikatörü göstergeler kısmında bulamazsınız. Yorumlara yazarsanız size linkini paylaşıyorum. İkinci indikatörümüz Williams yüzde aralığı indikatörü. Alt tarafta gördüğünüz indikatör. Burada eksi 90 seviyesinde bir kesik kırmızı çizgi çektiriyoruz. Eksi 10 seviyesinde yine aynı şekilde kesik kırmızı çizgi çektiriyoruz. İkisinin arasında kalan eksi 40 seviyesinde yine aynı şekilde işaretliyoruz. Kendi oluşturduğum indikatörde yeşil eğriye temas varken aynı zamanda Williams yüzde aralığı indikatörü eksi 90 seviyesinde altındaysa buralardan toplamalarımızı yapıyoruz. Daha sonrasında Williams'ın eksi 10 seviyesinin üzerine atmasını bekliyoruz. Sonrasında takip eden haftalarda eksi 40 seviyesinin altında kaldığında elimizdekilerin tamamını satıyoruz. Seymen Kardeşler hissesinde baktığımızda şu anda bu stratejiye göre daha önce 5 defa toplama yaptık ve %170'lik bir karlılık içerisindeyiz. Gayet güzel. Burada videoya kısa bir ara verelim çünkü son dönemde denediğim ve gerçekten faydalı bulduğum bir Midas özelliğinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz borsada sadece grafik bakmak çoğu zaman yeterli olmuyor. Özellikle derinlik, takas ve aracı kurum dağılımı gibi veriler büyük oyuncuların ne yaptığını anlamak için çok önemli. Ama bu verileri tek tek analiz etmek hem zor hem de zaman alıyor. İşte burada Midas Pro'nun yapay zeka özelliği devreye giriyor arkadaşlar. Mesela biraz önce analiz ettiğimiz Seymen Kardeşler hissesinde Midas Pro AI ekranında şunu net şekilde görebiliyoruz. Hisseye daha çok büyük kurumlar mı giriyor? Yoksa küçük yatırımcı mı yoğunlaşmış? Yapay zeka bu karmaşık verileri bizim için analiz edip daha anlaşılır hale getiriyor. Bu da özellikle kısa vadeli alsat yapanlar için önemli bir avantaj sağlıyor. Çünkü bazen fiyat yükseliyor gibi görünse bile aslında güçlü alım olmayabiliyor. Ama büyük kurumların kademeli şekilde alım yaptığını görmek trendin daha sağlıklı olabileceğine dair fikir verebiliyor. Eskiden bu verileri tek tek kontrol etmek oldukça zordu. Şimdi yapay zeka sayesinde çok daha hızlı analiz edebiliyoruz. Yani sadece grafik değil, veri destekli karar verme imkanı oluşuyor. Midas Pro'nun aylık 1200 TL'lik bir ücreti var. Bu ücretin büyük bir kısmı BIST'in yani Borsa İstanbul'un lisans ücretlerine gidiyor. Gelişmiş piyasa verilerini sunan diğer aracı kurumlara göre rekabetçi bir fiyatı var. İncelemek isterseniz açıklamalardaki linkten Midas Pro'ya bakabilirsiniz. Evet, orta vadeli portföyümüze geri dönersek burada hisse seçmek de oldukça önemli arkadaşlar. Hisse seçerken uyguladığımız önemli kurallar var. Bunları daha önce ayrı bir videoda tek tek incelemiştik ve bu videoyu izlemeyenler için ise şuraya kart bırakıyorum. Oradan ulaşıp izleyebilirsiniz. Ayrıca hisse seçimiyle ilgili bu stratejide bir güncelleme yaptım. Artık hisse seçerken kontrollerimiz daha da sıkılaştı. Bununla ilgili de yakın zamanda bir video paylaşacağım ama şöyle hızlıca gösterebilirim. Bakın birçok filtre daha ekledim arkadaşlar. Williams -70'in altındakileri arıyorduk. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı 5'in altındakileri. Fiyat kazanç oranı 20'nin altındakileri arıyorduk. Şimdi ilave olarak hangi filtreleri ekledik hızlıca anlatacağım.
Brüt kar ekledik arkadaşlar. Net gelir ekledik. Borç bölü öz sermaye ekledik. Öz sermaye getirisi ekledik. Cari oran, net marj, kurumsal değer bölü FOVÖK oranını ekledik ve ayrıca seyreltilmiş hisse başına kar büyümesini ekledik arkadaşlar. Bu filtreleri ekledikten sonra karşımıza 6 tane hisse çıktı. Bunlardan bazıları zaten listemizdeydi. 3 tanesi listemizde yoktu. Bunlar da şu anda daha beklediğimiz ucuz seviyelere gelmediği için bu hafta herhangi bir listeye ekleme yapmıyoruz. Ayrıca bu filtreleme ekranını da şöyle paylaşımı açmak istiyorum. Evet, şurada bir bağlantı oluşturuyor. Bu bağlantıya da ulaşmak isteyenler yorumlara yazarsanız linkini size iletirim. Evet, şimdi mevcut portföyümüzde bulunan hisseleri tek tek inceleyelim. Astor'la başlıyoruz. Astor hissesinde daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda %127'lik karlılığımız var. 205 seviyesinin üzerinde kalmayı başarabilirsek önümüzdeki dönemdeki hedefimiz 241 seviyesi. Şu anda 205 seviyesi bir destek görevi görüyor. Burası kırılırsa 183.8 seviyesinde düşüşler görülebilir. Astor hissesinde bu hafta yükseliş gelmiş olmasına rağmen bakın Williams yüzde aralığı indikatörümüz yönünü aşağı çevirmiş durumda. Dolayısıyla burada uyumsuzluk var diyoruz ve elimizdekilerin yarısını satmakta fayda olacağını düşünüyorum. Garanti Bankası ile devam edelim. Garanti Bankası'nda daha önce 2 defa toplama yaptık. Şu anda %1'lik karlılık durumundayız. 127.4 seviyesinin üzerine atmış olması güzel. 135.5 seviyesinde tekrar bir deneme görebiliriz. Burayı geçerse 143.6 seviyesinde hareket devam edebilir. Williams -90 seviyesinin üzerinde olduğu için ilave alım yapmıyoruz. Enerjiye baktığımızda burada daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda %1'lik bir zarar durumundayız. Williams -90 seviyesinin üzerinde olduğu için burada ilave alım yapmıyoruz arkadaşlar. 8.75 seviyesinin üzerine atamadı. 7.40 seviyesine doğru bir geri çekilme görebiliriz. Veyahut da 8.75 seviyesinin üzerine atarsa 10.05 seviyesine hareket görebiliriz. Orge Enerji'ye baktığımızda burada da daha önce 2 defa toplama yaptık. Şu anda %11'lik bir karlılığımız var. Direnç seviyemize gelmiş bulunuyoruz. 75.80 seviyesini yukarı yönlü kırmayı başarabilirse 82.60 seviyesine hareket görebiliriz. Williams -90 seviyesinin üzerinde olduğu için ilave alım yapmıyoruz. Bekliyoruz. Seymen kardeşleri biraz önce gösterdim. Daha önce 5 defa toplama yaptık. %170'lik bir karlılığımız var. Tutmaya devam ediyoruz. Platform turizme geçtiğimizde daha önce 2 defa toplama yaptık. Şu anda %18'lik bir karlılığımız var. 23.18 seviyesinden destek buldu. Tekrardan 25.34 seviyesini deneyebilir. Burayı geçerse 26.84 seviyesine hareket devam edebilir. Williams -90 seviyesinin üzerinde olduğu için ilave alım yapmıyoruz. LDR Turizm hissesine baktığımızda burada da alım yaptığımız seviyeden günümüze %185'lik güzel bir karlılık içerisindeyiz. Bu hafta itibariyle fiyatın yükseldiğini fakat Williams'ın yönünü aşağı çevirdiğini görüyoruz. Burada tedbir amaçlı olarak elimizdekilerin yarısını satabiliriz. Çünkü bu tip durumlarda takip eden haftalarda düşüşler gelebiliyor arkadaşlar. Bir diğer hissemiz Türker Proje. Türker Proje hissesinde de daha önce 2 defa toplama yaptık. Şu anda %12 karlılığımız var. Haftalık Kaufman hareketli ortalaması siyah eğrimiz buradan dirençle karşılaştığını görüyoruz. Şu anda 30.72 seviyesinde. Geçerse 32.22'ye, burayı da geçerse 36.26 seviyesine hareket görebiliriz. Alt tarafta destek seviyemiz ise 25.84 seviyesi. Williams -90 seviyesinin üzerinde olduğu için ilave alım yapmıyoruz. Merit Turizm'e baktığımızda daha önce 3 defa toplama yaptık. Şu anda %6 zarar durumundayız. Alt tarafta 14.36 seviyesi destek seviyemiz. Williams yüzde aralığı indikatörü -90 seviyesinin üzerinde olduğu için ilave alım yapmıyoruz. DESA'ya baktığımızda DESA hissesinde de daha önce 2 defa toplama yaptık. Şu anda %19'luk bir karlılık içerisindeyiz. Haftalık Kaufman hareketli ortalamamız yani siyah eğrimiz 13.09 seviyesinin üzerinde ikinci haftalık kapanışını yapmış olması güzel. Önümüzdeki dönemde 14.73 seviyesine doğru hareket görebiliriz. Williams -90 seviyesinin üzerinde olduğu için ilave alım yapmıyoruz. Güler Yatırım Holding hissesine baktığımızda daha önce bir defa toplama yaptık. Şu anda %8 karlılığımız var. Haftalık Kaufman hareketli ortalaması 4.15 seviyesinde, bu seviyenin üzerinde olması güzel.
Önümüzdeki dönemde 4.4, sonrasında da 4.58 seviyelerine hareket görebiliriz. Williams yüzde aralığı indikatörü X90 seviyesinin üzerinde, dolayısıyla ilave alım yapmıyoruz. Rönesans gayrimenkul hissesine baktığımızda burada da daha önce bir defa toplama yaptık. Şu anda %21'lik karlılığımız var. Gayet güzel. Tekrardan 168.8 seviyesinde bir hareket görebiliriz. Bu seviyeyi geçerse Williams şu anda X90 seviyesinin üzerinde, dolayısıyla ilave alım yapmıyoruz. Ege Gübre ile devam edelim. Baktığımızda burada da alım yaptığımız seviyeden günümüze %28'lik bir karlılık içerisindeyiz. Bakın daha önce eksi 10 seviyesinin üzerine atmış. Önümüzdeki haftalarda Williams indikatöründe eksi 40 seviyesinin altında bir haftalık kapanış görürsek elimizdekilerin tamamını satıyor olacağız. Yunsa'ya geçelim. Yunsa'da daha önce bir defa alım yaptık. Şu anda %8 karlılığımız var. Haftalık kalkman hareketli ortalaması 7.73 seviyesinde, bunun üzerinde tutunmaya çalıştığını görüyoruz. Şurada bir direncimiz var, 8.34. Burayı geçerse 9.45 seviyesine hareket bekleyebiliriz. Şu anda Williams X90 seviyesinin üzerinde, dolayısıyla ilave alım yapmıyoruz. Özel gayrimenkule geçtiğimizde geçtiğimiz hafta burada sağ olsun bir arkadaşımız bizi uyardı. Özak Gayrimenkul son bilançosunda zarar açıkladı arkadaşlar. Dolayısıyla bu hisseyi listemizden çıkarmamız gerekiyordu. Geçtiğimiz hafta videoda bunu yapmadık ama Telegram grubunda bunu sizlerle paylaştım. Telegram grubumu da açıklamalar kısmındaki linkten ulaşabilirsiniz. Ayrıca herkese açık Telegram grubunun dışında bir de YouTube katıl üyelerimize özel Telegram grubum var. Orada da günlük olarak gördüğüm fırsatları anlık olarak sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca Viyop'ta gerçekleştirmiş olduğum alım satımları bu grupta paylaşıyorum. Sizler de YouTube katıl üyesi olarak bu gruba erişebilirsiniz. Özak Gayrimenkul'ü listemizden çıkartıyorum. Evet, Kutpo ile devam ediyoruz. Evet, Kütahya Porselen hissesinde daha önce 3 defa alım yaptık. Şu anda ne kar ne de zarar durumundayız. Bu haftayı yükselişle kapattı. Williams X90 seviyesinin üzerinde ilave alım yapmıyoruz. GSD Holding'e baktığımızda burada da alım yaptığımız seviyeden %14 karlılık içerisindeyiz. Şöyle bir Fibonacci çalışması da yapalım. Evet, baktığımızda önümüzdeki dönemde ilk etapta 4.91, burası geçilirse 5.16 seviyesine hareket görebiliriz. Williams X90 seviyesinin üzerinde olduğu için ilave alım yapmıyoruz. Evet, VOO Amerika S&P 500 endeksinin ETF'i arkadaşlar. Aracı kurumunuzda yabancı hisse senetleri hesabı açtırarak sizler de bu ETF'i alabilirsiniz. Daha önce 2 defa toplama yaptık. Bu hafta itibariyle dolar bazlı olarak %2 karlılığımız var. QQQ, bu da Amerika Nasdaq endeksinin ETF'i. Burada da aynı şekilde daha önce 2 defa toplama yaptık ve %2 karlılığımız var. Aynı şekilde aracı kurumunuzda yabancı hisse senedi alım satım platformunu açtırarak sizler de alıma başlayabilirsiniz. Yine sponsorumuz Midas'ta da yabancı hisse senetlerinin olduğunu ve ETF'lerin olduğunu söyleyebilirim. DIA ETF'ine baktığımızda da bu da Amerika Dow Jones Endeksinin ETF'i. ETF dediğimizde bu arada Türkiye'deki yatırım fonları gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu endeks %1 yükseliyorsa ETF de %1 yükselir. Endeks %1 düşerse ETF de %1 düşer. DIA ETF'inde daha önce 2 defa topladık. Dolar bazlı olarak %2 karlılığımız var. Evet, son olarak Gürsel Turizm'e bakıyoruz. Gürsel Turizm hissesinde de daha önce bir defa toplama yaptık. Bu hafta itibariyle düşüş devam etti. Williams X90 seviyesinin altında. Bu hafta ikinci alımımızı ekleyebiliriz. Evet, bazı arkadaşlarımız portföyde daha önce olan ama şu anda olmayan hisseler fark etmiş olabilir. Eğer bu şekilde düşündüyseniz hafta ortasında paylaştığım uzun vadeli strateji videomu, uzun vadeli portföy videomu izlememişsiniz demektir. Hemen o portföyü de açtığımızda artık orta vadeli portföyden uzun vadeli portföye geçen hisseler oldu arkadaşlar. O yüzden takip ettiğiniz hisseler uzun vadeli portföye geçmiş olabilir. Çarşamba günü paylaştığım uzun vadeli videomu da mutlaka izlemenizi öneriyorum. Yarın kısa vadede hızlı kazanç sağlayabileceğimiz hisseler serisi videomla tekrar birlikte olacağız. Tüm bu videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.